Neden Okumalıyız'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Ben Sezai Mert Adam. Geçen bölüm suç ve ceza ile başlamıştık. Bu bölüm devam edip kapatacağız. Neler konuşacağız? Raskolnikov'un ve Marmeladov'un arasındaki bazı düşünce geçişlerine bakacağız ve sert konulardan bahsedeceğiz. O dönemin Rusya'sındaki bazı magazinel konulara gireceğiz ve edebiyat savaşlarına bakacağız. Ve son olarak Dostoyevski hakkında söylenen sözlere bakarak bu bölümü tamamlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Marmeladov'u hatırlayalım. Geçen bölümde söylediğim gibi bir Sonya vardı. Raskolnikov'un vicdanını ve Tanrı inancını temsil eden, çatışmayı oradan yürüten çok önemli bir karakter var demiştim. İşte o Sonya'nın babası olan alkolik Marmeladov'un bazı sözleri vardı. Bunlardan da bahsetmiştim. Gelin o sözlere bir bakalım neymiş. Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz sayın bayım? Bir insanın artık gidebileceği hiçbir yerinin olmaması ne demektir? Anlıyor musunuz? Çünkü her insanın gidebileceği hiç değilse bir yerin olması gerekmez mi? Bu sorunlar çözümsüzdür diyerek hiçbir şey yapmadan oturup kalmanın, salt düşünmenin ve acı çekmenin zamanı değil. Hemen şu anda çabucak bir şeyler yapmam gerekir. Ya bu sorunları çözeceğim ya da büsbütün yaşamaktan vazgeçeceğim, diyor Raskolnikov. Ne dersiniz? Sorunları çözmemek, yaşamaktan vazgeçmek anlamına mı gelir? Hepimizin hayatta sorunları var. Şu anda düşündüğünüz şeyler, benim düşündüğüm şeyler ve bunlar bitmiyor. Sürekli sorunlar, yeni sorunlar üretiyor ve biz bunları çözmeye çalışıyoruz. Ve siz şu anda herhangi bir sorunu veya birden fazla sorunu çözmeye çalışıyorsanız ortaya bir gerçek çıkıyor. Bunları sorun olarak görüyorsunuzdur. Saçma mı geldi? O zaman Raskolnikov'a devam edelim. Kendisi diyor ki, uysallıkla yazgına boyun eğecek, onu olduğu gibi kabul edeceksin ve her türlü yaşama, sevme, çalışma haklarından vazgeçip içinde ne varsa boğacaksın diyor. İşte onun sorun olarak gördüğü şeyle bizim sorun olarak gördüğümüz şeyler arasında fark olabilir. Ne demişti bir önceki bölümde Raskolnikov? Ben bir ilkeyi öldürdüm demişti. Şimdi sorunlara yakından bakalım. Mesela ne sorunlarımız var? Kirayı ödemek, faturaları ödemek, ne bileyim işte geçim sağlamak, genelde parasal konular veya ailevi konular. O ne oldu, bu ne oldu, ona ne yapacağız, işte buna yardım edelim gibi. Bir çalışan olduğumuzu düşünelim. Sıradan bir çalışan, mavi yaka, beyaz yaka fark etmez. Bir yerde çalışıyoruz, maaş alıyoruz veya serbest çalışanız fark etmez. İşte müşterilere iş yapıyoruz, bizim bir takım görevlerimiz var filan. Ve bunları yerine getirmek için uğraşıyoruz. Karşılığında kazanacağımız parayla geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Ve bütün bu akış içerisinde insanlarla kurduğumuz iletişim, işte para yeterli olacak mı, o parayı alabilecek miyiz vesaire, bütün bunların içerisinden sorunlar çıkıyor. Ve bunlar gündelik rutin sorunlar. Raskolnikov'un söylediği ise şu. Diyor ki bu bir sistemdir. Bu sistemin içerisinde sen tırmalayıp durursun. Raskolnikov'un ya bu sorunları çözeceğim ya da yaşamaktan büsbütün vazgeçeceğim dediği sorunlar bir sistemi işaret ediyor. Kendisinin parası yok, ailesinin parası yok. Ailesi kendisine para bulmak için ve kendi hayatını kurtarmak için başka bir paralı o Piotr'la evlenmeyi aslında istemeye kabul ediyor kız kardeşi. Annesi bunu teşvik ediyor ve ona da diyorlar ki sen de buna destek ol. Bak hayatımız kurtulacak diyor. Hatta Piotr'un çevresi var diyor. Hukukçusun sen, okulunu bitireceksin. Daha sonra o da seni iyi bir yere yerleştirecek diyor. Raskolnikov diyor ki bu onursuz bir harekettir diyor. Tabii söylemek istediğim şey hani biz sürekli boyun eğerek yaşıyoruz, onursuz yaşıyoruz anlamına gelmesin. Ama demek istediğim şey şu. Raskolnikov diyor ki bize şu anda verilmiş olan umut, geleceğe dair umutlarımız işte Piotr'un parasıyla ve onun çevresiyle işte ben de bir yerlere yerleşirim. Ne olacak canım işte kız kardeşim çok da mecbur yani istemediği bir evlilikte yapıversin ne olacak sonuçta onun karşılığında bir hayat gelecek. İşte bunlara karşı çıkıyor. Ve diyor ki ya bu sorunları çözeceğim ya da yaşamaktan büsbütün vazgeçeceğim. Yaşamaktan büsbütün vazgeçmekse bir intihar anlamına gelmiyor. Aslında çok sert bir şey söylüyor. Diyor ki sistemin içerisinde bir kabulle yaşamak ve bir takım şeyleri görmezden gelmek aslında yaşamaktan büsbütün vazgeçmektir. Eğer yaşamaktan büsbütün vazgeçmeyip sorunları çözecekseniz
O zaman çok daha radikal şeyler yapmanız lazım. Bir şeyleri büyükçe değiştirmek gerekiyor diyor. İşte oradan da nereye bağlanıyor? Kendisi büyük bir olayla her şeyin yeni bir düzene kavuşması için bir adım atmaya karar veriyor. Bölümün başında Marmeladov'u dinledik. İnsanın mutlaka gitmesi gereken bir yeri olmadı diyor. Yani bir barınmadan bahsediyor. Bir evi, bir yeri olması lazım insanın. En azından bir yeri olması lazım diyor. Peki bu nasıl olacak? Güvenle olacak. İnsanların güvenmeye ihtiyacı var. Şimdi Raskolnikov'un söylediği bir şey var. Diyor ki bu sistemin içerisinde boyun eğerek yaşamayı reddediyorum. O yüzden kabul etmiyorum boyun eğmeyi diyor. Ama Marmeladov diyor ki insanın en azından bir yere ihtiyacı var. Koşulları ne olursa olsun o yeri elde etmek için bazı şeyleri görmezden gelebilir. Bazı şeylere boyun eğebilir. Çocukları için yapabilir bunu, kendisi için yapabilir. İşte çıkmaz tam da burada başlıyor. Nasıl olacak? İşte Raskolnikov'un söylediği şey de şu. Bazı insanlar olağanüstü işler yaparlar, çok kan dökerler, can yakarlar ama yeni bir sistem kurarlar ve işte o insanda alkışlanır. Ve bir de diğerleri vardır. Boyun eğerler ve Marmeladov'un söylediği insanın en azından gitmesi gereken bir yer, yemesi gereken bir lokma ekmeği olması için çırpınıp dururlar. Evet eve sahip olurlar, yemeğe sahip olurlar ama aslında onlar pek de yaşamazlar diyor. Sert değil mi? Canımız ciğerimiz Dostoyevski'yi açıkçası benim gibi insanlar çok seviyor. Yine benim çok sevdiğim bir yazar daha var ama onu pek sevmiyor. Adı Ivan Turgenev. Turgenev ve Dostoyevski arasındaki çatışmayı belki işte bu kanalın izleyicileri olarak, buna merak sarmış insanlar olarak siz de duymuşsunuzdur. Şimdi buna biraz daha yakından bakalım istiyorum çünkü enteresan bir süreç işliyor orada. Öncelikle size yine birisini tanıştırayım. Berinski. Kendisi Moskova'da, St. Petersburg'da yani genel olarak Rusya'da o dönem en önemli sanat eleştirmeni olarak geçiyor. Neden okumalıyız'ın önceki sezonunda insancıkları anlattığım bölümde değinmiştim bu konuya. Berinski dediğim gibi çok şöhretli bir adam ve onun okeyinden, onun onayından geçen bir şey tabii ki yükselişe geçiyor. Yani zamanın medya patronlarını düşünün işte büyük influencer ajanslarını düşünün dünya çapında çalışan ya da işte yapım firmalarında falan yani öyle bir gücü var. Sonuçta o dönem edebiyat, kitap, yazı çok değerli günümüzdeki gibi değil. Günümüzde de olsun diye işte uğraşıyoruz. He Sezai, he. Abartsaydın. Şimdi Berinski, daha doğrusu Dostoyevski ilk romanını yazar, İnsancıkları yazar. İnsancıkları yazdıktan sonra bir arkadaşı, yani daha doğrusu yanılmıyorsam ev arkadaşı alır bu romanın kopyasını götürür Berinski'ye okutur. Sonra da Dostoyevski Berinski tarafından çağrılır. Düşünebiliyor musunuz? Gencecik bir yazar adayısınız ve yazdığınız ilk romanı arkadaşınız o ülkenin en önemli ismine götürüyor ve o isimde sizi davet ediyor. Yani bunu bir tahayyül edin nasıl bir heyecan. Ve Berinski Dostoyevski'yi çağırıyor ve diyor ki dostum siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Yani ben mesela şu an anlatırken ciddi etkilendim yani bu müthiş bir şeydir gerçekten. Ve anlatıyor diyor ki hani siz hayatın anlamını çözmüşsünüz diyor. Gencecik bir yazar adayına o ülkenin en büyük ismi, en büyük eleştirmeni. Ve bu tabii Dostoyevski'de büyük bir kırılma yaratıyor. Dostoyevski'nin baba geçmişiyle ilgili zaten onun hayatını yönlendiren şey babasıyla kurduğu ilişki. Babası işte o da alkolik ve sürekli kendisini döven iğrenç bir adam ve onun etkisi altında hayatını sürdürürken ikinci bir erkek figür daha girmiş oluyor hayatına. O da Berinski. Ve Berinski'nin bu sözünden sonra Dostoyevski tabii havalara uçuyor. Kendine özgüveni geliyor. İnsancıklar patlıyor tabii Berinski'nin sayesinde de patlıyor bu. Ve arkasından Dostoyevski ikinci romanını yazıyor. Öteki'yi yazıyor. Ben Öteki'yi okudum. Okuyanlar da yorumlara yazsınlar lütfen nasıl bulduklarını. Öteki'nin iyi bir roman mı? İnsancıklar veya Dostoyevski'nin diğer benzer romanlarıyla yani bu son başyapıtlarıyla değil de işte Delikanlı gibi, Ev Sahibesi gibi, Kumarbaz gibi romanlarıyla karşılaştırıldığında nasıl olduğunu vesaire Öteki'yle ilgili fikirlerinizi yazın eğer okuduysanız. Öteki bana göre gayet güzel bir çalışma. Çok keyif almıştım ama Berinski öyle düşünmüyor. Ve diyor ki bu çok zayıf. Yani zayıf diyor yani. Bayağı kötülüyor. Ve diğer edebiyat çevreleri de Dostoyevski'nin insancıklardaki kalitesini tutturamadığını düşünüyor. Ve bir anda hani böyle işte fakir hayat sürdükten sonra bir anda keşfedilen işte starlar oluyor. Yani şarkıcılar vardır hani oyuncularda da olur böyle bir anda çok zenginleşirler.
çok zenginleşirler ve sonra olduğu yerden büyük bir sıçramayla bambaşka bir hayatla karşılaşır ve sonrasında başarısız albümler yapar belki veya işte birkaç rolünde daha sonra başarısız olur ve bir anda tepe taklak olur ve arkasından tabii hepsi de değil ama böyle onların dramatik hikayelerini duyarız. İşte büyük bunalımlara girer, cebindeki bütün parayı harcar, belki bağımlı olur filan. Hani hepsi değil tabii de yani böyle şeyler olabiliyor. Bu sadece sanatçılarda değil yani sporcularda da olabiliyor. İşte Dostoyevski böyle bir bunalıma giriyor. Ve bir anda babasıyla kurduğu ilişki gibi hani o çatışmanın üzerinden bir takım düşmanlıklar beslediği de var. Berinski ve çevresindeki edebiyat çevresiyle de böyle bir karşıtlık kuruyor ve kafasında adeta onu yazıyor. Diyor ki ya ben size kendimi ispat edeceğim. Ve bu edebiyat çevreleri arasında seçkin önemli bir isim daha var. İşte bahsettiğim Ivan Turgenev. Şimdi Turgenev'le Tolstoy'un daha öncesinden bir yanlış hatırlamıyorsam bir oda arkadaşlığı falan var. Öyle bir arkadaşlıkları da var. Tanışıyorlar. Turgenev Dostoyevski aslında başarılı buluyor. Diyor ki hani iyi bir kalemi var diyor. İyi bir yazar adayı diyor. Bak yani Turgenev diyor ki buna hani bunlar olur diyor yani hani öyle konuşuyor Dostoyevski hakkında ama Dostoyevski Turgenev'e hayran. Diyor ki yani çok başarılı betimlemeler yapıyor. İnsan işte 3 boyutlu karakter analizleri çok harika gibi laflar ediyor. Neden? Çünkü Turgenev asil bir aileden gelme, soylu bir aileden gelme, işte üniversite mezunu, eğitimli ve Avrupa'yı hani Avrupacı bir adam. Hani demiştim ya Katkov'dan bahsetmiştim bir önceki bölümde. O Slavcı, Rus milliyetçisi demiştim. Turgenev böyle değil. Turgenev hatta Babalar ve Oğullar romanında da işte Avrupa yanlısı amcayla daha klasik bir baba figürü çizmişti. Oradan belki hatırlarsınız veya romanı okuyanlar bunu anımsayacaktır. Şimdi Turgenev'in gözü dışarıda diyor ki yani kardeşim bu Rusya'nın şu anki hali diyor yani bu Avrupalı olmalıyız biz diyor. Bunu da ilericilik olarak tanımlıyor. Yani biz diyor geri kalmış bir halkız diyor. Beğenmiyoruz diye özetle. Dostoyevski ise Turgenev'in yukarıdan baktığı halkın içinden geliyor Dostoyevski. Ama dediğim gibi birbirlerinin aslında sanatlarına karşı da bir karşıtlıkları yok. Ama devam ediyor zaman ve işte bu az önce söylediğim Berinski'nin Öteki'yle birlikte, Öteki romanıyla birlikte Dostoyevski aslında bir nevi sırt çevirmesi. Daha sonra Dostoyevski biliyorsunuz Sibirya'ya Çar'a karşı bir eylemin içerisinde bulunduğu gerekçesiyle kürek mahkumu olarak Sibirya'ya sürülünce hayatı değişiyor. İnanç meselesi tartışıyor filan ve başka bir Dostoyevski olarak geliyor. İşte o gittiği zaman, Sibirya'ya gönderildiği zaman buradaki hikaye Turgenev-Berinski hattındaki hikaye başka gelişmeye başlamış artık. Dostoyevski aslında sırt çevirmiş vaziyette gidiyor ve Kafaca'da büyük bir devrim yaşayıp geri döndüğünde artık bir nevi intikam alma sürecine girmiş oluyor ve birbirlerine karşı uzaklaşıyorlar. Bu Rusya'daki edebiyat çevrelerinde Dostoyevskiciler ve Turgenevciler, tabii ismi böyle anılmasa bile bir hat oluşmuş oluyor. Nedir bu hat? Bu hattı en iyi anlatan olay şu oluyor arkadaşlar. Suç ve Ceza'nın yazıldığı yıllarda Katkova mektuplarından bahsetmiştim biliyorsunuz geçen bölümde. İşte o zamanlar Dostoyevski Almanya'da yaşıyor. Parasız, zor durumda. Hatta eşine çok kötü davrandığı, eşine onu aldattığı kadınlardan bahsettiği filan yazıyor bir yerlerde. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama bayağı bunalımlı bir zamanda. Ama Almanya'da. İşte Turgenev'de Almanya'ya gidip gelen, hatta Almanya'da da yaşayan ve uzunca bir süre Almanya'da yaşayan, çünkü bunu bir tepki olarak da koyuyor. Yani beğenmiyor ya Rus sayısını. Ve bunlar Almanya'da karşılaşıyorlar. Suç ve Ceza'nın yazıldığı yıllarda karşılaşıyorlar. Ve Dostoyevski Turgenev'e diyor ki sen Rus halkını hiç anlamıyorsun. Turgenev de diyor ki senin anladığın Rus halkı yüzünden bu haldeyiz. Avrupa bir referans. Rusya, Türkiye bu anlamda birbirine benzeyen tarihlere ve kültürlere sahip. Avrasya dediğimiz coğrafya esasen Avrupa'nın referans olduğu, yani özellikle sanayi devrimi sonrasında Avrupa sadece kendi etrafındaki coğrafyaya değil, bütün dünyaya referans olan bir niteliğe sahip. Bugün hala mesela ne konuşuyor? İşte vizeleri konuşuyoruz, oturma izni konuşuyoruz. Hep böyle bir Avrupa'ya gitme, göçmenler, hakeza mülteciler, bütün bunların hepsinin asıl hedefin Avrupa olduğu konuşuluyor. İşte bu mesele, bakın tarih kaç? 1860'lı yıllardan bahsediyoruz. Endüstri devrimi de o zamanlar başladı diye kabul edilir İngiltere'de ilk olarak. Buna mukabil 1800'lerin ortasına itibaren günümüze kadar Avrupa'nın bir kültürel, ekonomik, teknolojik bir dominasyonu söz konusu. Şimdi diyeceksiniz ki yani bugün Amerika var, Çin var ama tamam çekirdeği Amerika. Nihayetinde Amerika Avrupalılar tarafından kurulmuş olan bir yer.
Çin de Amerika'yı taklit edip ona rakip olmaya çalışarak son 30 yılda Çin oldu zaten. Onlar için hani Amerika'nın gözünde küçük bir ülkeydi hatta ekonomik anlamda. Dolayısıyla Avrupa'nın bir referans olmasının hareketle bir kültürel savaş var. Tekrar ediyorum, Dostoyevski diyor ki halkı anlamalıyız, halka bakarak karar vermeliyiz. Turgenev de diyor ki hayır, halkı değiştirmeliyiz, bu halk iyi bir halk değil ve sen de diyor bu halkı anlayarak iyi bir şey yaptığını zannediyorsun, senin gibiler yüzünden zaten bu haldeyiz diyor. Yani meselenin özü burada Türkiye'de de çok sık rastladığımız ve belki de ta Cumhuriyet'in öncesinden işte Abdülhamit döneminden sonra Abdülhamitçilerle İttihatçılar arasındaki çatışmaya benzer bir şekilde görebileceğimiz bir şarkiyatçılık, garbiyatçılık olarak da tariflenebilen mevcuttaki halkla batıcı, ilerici olmaya çalışanların düşünceleri arasında. Yani bir tanesi daha böyle yerlici, öbürü ilerici denmiyor bunun karşılığı ama yani yerlicinin karşısında değişimci bir yapı var. Bunlar tabii hani muhafazakarlarla Türkiye'de mesela işte muhafazakar seküler çatışması üzerinden de çok tarif edilir. Nihayetinde burada isimler değişiyor ama az önce de belirttiğim gibi Avrupa bir referans noktası olarak Endüstri Devrimi'nden sonra Rusya gibi, Türkiye gibi onların yanı başında olan coğrafyalarda da bu tarz entelektüel ve daha doğrusu fikri anlamdaki ayrışmalarında referans noktası olmuş oluyor. Aralarındaki çatışmada bir de bir not düşelim. Bu da tabii hep söylenen bir şey. Tabii bu kesin olarak Dostoyevski tarafından teyit edilmiş bir bilgi değil. Dostoyevski'nin Cinler, Türkçe'de Ecinliler olarak çevrilmiş bir eseri. Cinler'de bir tane Karmazinov diye bir yazar karakter var. Ve Karmazinov'u çok taşlıyor yazar Dostoyevski orada. Karmazinov'u hatta komik gösteriyor. Cinler romanında işte o Karmazinov'un Turgenev olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla inanç üzerinden, muhafazakarlık üzerinden, Slavcılık, Avrupacılık üzerinden bir çatışmanın entelektüel yansımalarını Berinski ve Katkov gibi önemli isimlerin arkasında ve onlarla kurduğu ilişkilerle o dönemin Rusya'sında aslında bunlar güzel savaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Savaşlar edebiyat üzerinden veriliyor, sanat üzerinden ve müthiş bir şey bu. Aynı şeyleri Cumhuriyet'in orta döneminde de Türkiye'de de yaşandığını biliyorum. İşte Peyami Safalar bir yanda, Nazım Hikmetler bir yanda, bu işte Necip Fazıllar bir yanda. Ya harika bir şey. Sonuçta hangi görüşten olursa olun. Nihayetinde bugünün dünyasına yalnızca Türkiye değil, bugünün dünyasına baktığımız zaman fikri çatışma bile yok ortada. Üretim kalitesi yok. Ama o dönemde siyasi çatışmalar, işte fikri tartışmalar romanlarla, şiirlerle, makalelerle yapılıyor. Yani çok kaliteli bir ortammış gerçekten. Çok geride kaldı. Peki belli ki Turgenev Dostoyevski'den pek haz etmemiş. Ama Dostoyevski hakkında övgü dolu sözler söyleyen önemli isimler var. Gelin bunlara bakalım. Dostoyevski bana herhangi bir bilim adamından, Gauss'tan daha fazlasını veriyor. Albert Einstein. Shakespeare dışında ondan daha heyecan verici bir okuma yok. Virginia Woolf. Kan kardeşim dediğim Dostoyevski'nin hem Karamazov kardeşler hem de Suç ve Ceza romanlarının Dava adlı eserime büyük etkisi oldu. Franz Kafka. O, modern düz yazıyı diğerlerinden daha fazla yaratan adamdır. Patlayıcı gücü Victoria dönemi romanını paramparça etmiştir. James Joyce. Bazıları o kadar doğru ki okurken sizi değiştiriyor. Zayıflık ve delilik, kötülük ve azizlik. Ernest Hemingway. Teşekkürler. Evet, sizler de fikirlerinizi söyleyin. Turgenev-Dostoyevski çatışması arasında işte o aydın meselesi üzerinden aynı şekilde bölümün girişinde söylediğim Raskolnikov'un hayatta sorunları çözmek, hayatta bazı şeyleri boyun eğmek, yaşamaktan vazgeçmek midir yoksa aslında yaşam böyle bir şey midir yoksa Raskolnikov çok sert mi bakıyor meseleye? Yorumlarınızı yazın. Bir de yorumlarla ilgili şunu da isterim tabii ki. İşte bundan sonraki bölümlerde hangi yazarları, hangi kitapları, hangi dönemi ele alalım? Bunlarla ilgili de istedikleriniz, düşünceleriniz varsa paylaşırsanız benim için de yol gösterici olacaktır. Bu bölümü kapatırken yani aslında hiç çıkasımın olmadığı Suç ve Ceza ve Raskolnikov'a şimdilik veda ederken yine film önerilerim olacak. Bu bölüm konuştuğumuz aydın meselesini ne paralel olarak Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmini tavsiye ederim. Yine aslında benzer tartışmaların, çatışmaların da yer aldığı kendisinin bir sonraki filmi yanılmıyorsam Ahlat Ağacı'nı da yine öneriler arasına alabilirim. Ve Raskolnikov'un bölümün başında söylediği, daha doğrusu benim açtığım o tartışmayla ne çıktı karşımıza orada? Yoksulluk,
varsıllık üzerinden hayatın nasıl yaşanacağı, işte sınıf meselesi ve bir devrimci düşünceler üzerinden baktığımızda da önereceğim film de Bong Joon-ho'nun Parazit filmi. Biliyorsunuz Oscar ödülü de almıştı. Hala izlemediyseniz Parasite yani Parazit'i izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyor. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, abone olmanızı bekliyorum. Hoşça kalın.